Moldova'nın ayrılıkçı yerleşim birimi Transdniester. 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılması sırasında Moldova'dan ayrılma çabalarıyla ortaya çıkan Transdniester 1990 yılında bağımsızlık ilan etmiş, ancak bu bağımsızlık hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Dniester Nehri'nin doğu kıyısında yer alan bölge, ulusal bir banka, ulusal para birimi yani ruble ve gümrük binasının yanı sıra kendi bayrağı ve ulusal marşa sahip. Ana şehri Tiraspol. Bölge, Moldova ile Ukrayna arasında yer alıyor ve nüfusunun büyük kısmı Rusça konuşan Rus ve Ukrayna kökenli insanlardan oluşmakta. Transdniester kendine özgü bir hükümete, orduya ve para birimine sahip ancak ekonomik olarak Moldova'ya ve daha geniş anlamda bölgeye bağımlı. Transdniester'deki çatışmalar 1992 yılında Moldova ile bu bölge arasında savaşla şiddetleniyor. Çatışma, Rusya'nın bölgede barış gücü bulundurmasıyla durduruluyor ancak sorun çözülmemiş durumda. Günümüzde Transdniester, Moldova'nın toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun ihlali açısından tartışmalı bir durumda. Bölge, kültürel olarak da zengin bir yapıya sahip. Sovyet döneminden kalan mimari yapılar, müzeler ve tarihi yerler bulunmakta. Transdniester bölgesinde Tiraspol ve Bender şehirlerini ziyaret ettim. Bunun ilk kısmı olan Tiraspol faslına geçelim. Görelim bakalım nasıl bir yermiş Transdniester. Arkadaşlar şimdi Transdniester bölgesinde Tiraspol'a doğru yol alacağız. 57 lei verdik. Kişi başı lari diyesim geliyor. 57 lei yani ne kadar olmuş oluyor Enes? Yani 114 TL. Bir selam verin bakalım siz de. Merhaba. Sadık selam versen de. Ne haber? Ses eklediğinde paylaşsın. Bakalım şöyle 5 kişiyiz. Çantalarımızı aldık. Ben de şuradayım. Yola çıkıyoruz. Aklınızda olsun, buraya gelirseniz yarım saate bir kalkıyormuş otobüs. Bizim de bir 20 dakikamız falan var otobüsün hareket etmesi için. Tiraspol yolcusu kalmasın. Burada her yerde Waikiki, Defacto, Koton her yerde görebilirsiniz. Hava biraz kapalı. Ben birazcık daha açık beklemiştim ama şöyle yağmur yağdıran bir insan olarak çok da şaşırmadım. Öyle. Hadi bakalım. Yolculuğumuz başladı. Airbnb evimizde tutacağız birazdan. İlginç bir yere gidiyoruz. İlginç bir kültüre tanıklık edeceğiz. Kendi para birimi olan ayrı bir özerk yere gidiyoruz. Hiçbir ülkenin tanımadığı. Bakalım nasıl bir yermiş. Kişinin merkezden yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuğun sonrasında artık şehrimize doğru yaklaşıyoruz. Burası ayrı bir ülke gibi kabul ettiği için kendisini girişte polis kontrol noktası vardı. Sonra o noktada bize kaç gün kalacaksınız dediler. Biz de dedik ki 2 gün kalacağız deyince 2 günlük şöyle bir kağıt verdiler. Ben kimlik gösterdim sadece, pasaportum çantadaydı. Sonra işte böyle bir kağıt verdiler hepimize. Bunu çıkacağımız zaman gösteriyor olacağız. Bir de nerede kalacaksınız dediler. Booking üzerinden bir rezervasyon yaptırmıştık biz geçici. O rezervasyonu gösterdik. Burada kalacağız dedikten sonra ikna oldular adamlar. Bilmiyorum, giriş biraz sıkıntılı oluyormuş diye duymuştuk. Hakikaten öyle galiba. Aha dolar yazıyor zaten burada. Aynen bak su taş. Ama biz çevirmedik ki hiç para. Soralım kanka. Ama hoş geldiniz yazıyor. Dolar mı dedi? Merhaba, bizde bir yer kapandı bir yönetilir ama Türk var, çayı var, Döner yok mu abi? Allah, Öner güne kapandı. Öyle mi? Gerçekten. Biz konaklayabilecek bir yer arıyoruz da. Merkezi burası mı buranın? Neresini önerelim? Nerede kalıyoruz abi? Burada niye var hepsi Türk? Ha, öyle mi? Ha, iyi o zaman, iyi. Nasıl var? Sağ olasın abi. Spasibo. Sağ olun. Türk var dediler geldi. Şöyle bir... You speak English. Ne soralım? Şehir merkezi burası. Is there city center or another way? City Center. Here is city center. Ya translate çarşı. Aynen. No. Direkt yol iyi.
City Center here. Çeviriye girsek daha iyi olabilir sanırım. Rusça çeviri. Az önce Gagavuz Türk'ü abimiz sağ olsun bize merkezi tarafa tarif etti. Merkeze doğru giderken şöyle bir kiliseyle karşılaştık. Bayağı görkemli bir yapı. Yani böyle ufak bir yerde, gerçi daha gezmedik, ufak olup olmadığını tam söyleyemem ama böyle görkemli bir yapı açıkçası ilgimizi çekti. Bayağı büyük bir kilise. Şöyle göstereyim size. Bu arada ben burada bir şey dikkat ettim. Moldova merkezde de yol kenarlarında da her yerde peyzaja çok fazla önem veriyorlar. Şöyle güzel güzel bitkilerle donatmışlar her tarafı. Kiliseye doğru gireceğiz bakalım. Yavaştan gidiyoruz. Çok güzel yapmışlar kiliseyi gerçekten. Bakalım nasıl bir yer. Ha, gireceğiz içeri, açık kapısı. Bakalım. Şöyle yapılmıştı. Katılmadım. Tam kapatmamışlar kız. Evet, ibadetini yaptıktan sonra mumunu aldı. Kız diyor beni takip edin diyor. Çok soru İngilizcesi yokmuş. Ben de Rusça bilmiyorum dedim. Şimdi bir Gürcü lokantası, Gürcü restoranı varmış. Oraya doğru yemek yemeye geçiyoruz. Welcome Georgia. Thank you. Buraya kadar getirdim. Çok tatlı kadın ya. Abi yapacak bir şey yok. Bence menü isteyelim oturmadan önce. Menüye bakalım. Ona göre oturalım derim. Şuraya geçebiliriz. Buraya. Bak şarkılar da bize uyuyor. Bebeğim günaydın. J bardağı You speak Turkish? No. English. So. English. Okay. Can we check the menu? You sure that? One more? Hı hı. Okay. Just a moment. Five. Yes, bura rezerveli galiba. Şöyle sandalye çekeriz. Not problem. Orada rezerveli. Bakalım. Bakalım. Bak oturup bakın da. Ya da ne yiyebiliriz onu da bilmiyoruz ya. İşte ondan bahsediyorum. Tavuk falan var ya. 400. Ruble mi? 160 ruble. Ha, çok frek. Ya zaten aramaya gerek var mı başka yerde? Kanka zaten her taraf pahalıdır büyük ihtimal. Tamam. Market olur. Haçapuri ne kadar? Or later. Haçapuri ne kadar? Now. Now? Okay. Haçapuri ne kadar? Ha, çok şurada işte ya. 145, 115 ruble mi? 5 dolar falan hemen 5 dolar herhalde. falan. Ne yapalım? Kanka Yani- her taraf böyledir büyük ihtimal ya. Ruble. Ruble ne? No, ruble. Ruble. Yes. Hinkali 60. Uyuyacak bir şey olsun ya. Ya ben Bence oturalım ya madem. Oturalım abi, oturalım. Aynen. ne oturum buna bak.
Kanka oraya koyabilirsin. Şimdi şöyle bir Gürcü restoranına geldik. Menüyü inceledik. Yemeklerimizi söyledik. Buranın kendi yemeklerinin olduğu restoranların fiyatları biraz yüksekmiş. Hamburger menüleri mesela 10 dolarmış. Bence yüksek. Yüksek. 10 dolar yüksek. Burada Fatmacığımla Enes'ciğim ne diyorsun? Ne yiyorsunuz? Biz genelde hep yemeklerimizi Haçapuri. ortak yiyoruz. Gürcistan'da da Ermenistan'da da böyle yaptık. Bir tane haçapuri söyledik, 160 ruble. Beraber yiyoruz. Büyük söylüyoruz. 160 ruble ne kadar? Kaç dolara geliyor hemen hemen? Hiç bilmiyorum. Hesaplayamadık. Onun hesabını da yapamadık. Çok aklımız karıştı. Çünkü Çin evde burada- çok kolaydı. Evet, Kişinev'de lei, Moldova lei. Direkt böyle 1'e 2 oranında hesaplıyorduk. Ama şimdi buraya geldiğimizde rubleye çevriliyor. Rubi falan bir şeyler diyorlar. Bakmak lazım. Aa, Ahmet afiyet olsun. özlemişim Georgia'yı. Bakalım Gürcü yemeklerinin Canım tadına bu dövüş bakalım. dövüşçüsü Ya ben o nispeten internette mi öyle- çalışıyor? Birazcık daha. Bu para mı bizim iki katımız? Aynen 1 ruble 2 liraya tekabül ediyor. Siz onu kaça yiyordunuz? 2.08'e. Kaça yiyordunuz? Yani biz bunu 160 ruble söyledik. 320 lira mı? 320 lira yapıyor. Pahalı. Pahalı. Çok pahalı hem de. Evet. Pahalı. Çok pahalı ya. Gerçekten pahalı. Ama güzel yapmış. Bizimkiler ne kadardı? 100, bu 250 lira falan. Sizin de For me, thank you. Bon appetit. Ay thank you. Sen İtalya'da doyacak mı ya? Yok şey de var da. Bu kimin? Bana şey olsun diye, jest olsun diye koyun işareti koymuşlar. Domuz olmasın Domuz dedik ya. istemedim. Gülüyor bir de verirken çocuk. Sevmedin mi? Ha? Sevmedin mi? Şu tereyağı. Hepsini karıştır ama soğumadan karıştır kanka. Karıştırıyorsun. Hepsini birbirine karıştır. Al altını. Tereyağı da al altını. Sonra şunu kopartarak yemeye başla. Allah Allah. İyiymiş ya. Çok sıcak. Siz tabii bunu biliyorsunuz tadını hepiniz değil mi? Sen gittin mi Gürcistan'a? 2 kere. Bir tefes bir bak. Gittiğinde yemedin mi? Yedim ama böyle Yok yemedim. yok sen de kalmadı. Nasıl? Ben gittim de kanka yok nerede yiyeceğim? Yemek yedin mi Ender mi? Ya, tur işi sakat iş ya. Allah. Valla bir tur zor. Turla gitmem. Koştur zaten rehberi yakalamaktan bulacağız diye zamanımız gidiyor. Her yere koşturuyordu kanka. Hadi. Varsa yoksa heykel ya. Heykel anlatıyor. Tatlı bak istersen koyun. Şimdi arkadaşlar bakalım burada şehir turu yapıyoruz. Paranın üstündeki olan Katerina the Great paranın üstünde var mı? Katerina 2 diyor bak. Çektiğim Evet. heykel, paranın üzerindeki kadın, Katerina. İkinci Katerina. Baltacı Mehmet Paşa ile Katerina olayı var Osmanlı tarihinde. Yine Osmanlı-Rus savaşları devam ederken yeniyoruz Rusları. Yani çok ender görülen şeyler. Yani çok savaş var. 93 Harbi var. Kırım Savaşı var. Hep yeniyor Ruslar bize. Bir defa da yeniyoruz biz Rusları. O zaman da Kraliçe Baltacı Mehmet Paşa'nın çadırına girdiği söyleniyor. Aa ben bu hikayeyi biliyorum. Orada ikna ettiği söyleniyor. Hani çünkü şöyle bir durum var. Bütün Rus toprakları Osmanlı'nın açılıyor yani. Bütün o kilit kalkmış oluyor. Baltacı Mehmet Paşa'ya da işte hani hain falan deniliyor. Hani farklı olayların döndüğü söyleniyor. Böyle bir önemli bir karakter Katerina. Mesela Katerina dönemi diye bir dönem var Rusya'da. Evet, evet. İngiltere'de Victoria dönemi gibi. Burada da Katerina dönemi var. Onun dışında ya bu gördüğümüz Ruslarla ilgili gördüğümüz birçok şeyde Türklerin izi var ya. Mesela bu Zafer Takı'nı anlattım sana. Orada mesela Zafer Takı'nın üstünde şey var, çan var. Bu Türk yine 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı'nda biz kaybediyoruz. Biz geri çekilirken de bizim toplarımızı eritiyorlar, çan yapıyorlar. Zafer Takı'nın üstüne de koyuyorlar. Aynen. Ne bileyim bak burada da öyle. Girerken mesela 1846 yılına ait bir mezarlık gördük. Muhtemelen savaşta onlar için şehit olanların, askerlerin kabristanı sanırım. Ya çok etkili Türk tarihi. Rus tarihinde bayağı bir etkili. Köy sokaklarında gezerken Polonyalı biriyle karşılaştık. Kendisi Adanalı bir arkadaşından Türkçe öğrenmiş. Kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Çok Türk var. Ben turist burada 2 gün. Sen kaç burada? Şey soralım işte Gagavuzcu. Soralım. 1-2. Güzel o. Evet.
Sen nerelisin Türkiye? İstanbul. İstanbul'da yaşıyoruz. Çanakkale'deyiz. Geldin mi İstanbul'a daha önce? Ben de var ya. Geldim. Oradaydım. Evet. Oradaydım. Süper. İstanbul güzel. Benim en iyi arkadaş Adana'dan. Aa. Başka Adanalıyık Sivas. ha? Kangal. Sivas'ta. Burada nerede kalıyorsun? Burada nerede kalıyorsunuz? Nerede? Otel. Otel. Yok otel, apartment. Ha. Like an Airbnb from Booking. Otelde Hayır ben mi? Yes. How much? I think 36 euros per night. 36. For three people. Yeah. Every people have 36. one. 3 kişi. 3 kişi 36. 3 kişi Buradan nereye gideceksiniz? Buradan sonra nereye gideceksiniz? Gidelim yemek. Yok hangi Ülke, Which city? hangi şehir? Hangi şehir? Ben düşünüyorum Chisinau. We was in Chisinau, but Konrad? we go back. Again. And then I go to Germany. Almanya. Ya benim eve Germany. Yani. Ben 100% Polon. Pasaport German. Ben 30 sene ben German. Otur değil mi? Kalmış. Almanya pardon. Almanya. Ha. Ben Frankfurt. Almanya'da Georgia. Türkiye'de mi öğrendin Almanya'da mı? Ben çok dil biliyorum. Ben öğrendi kendini öğrendim. Kendi kendine. Aa çok iyi. Google amca. Onu bile öğrendin. Tamam. Sen Türkçe biliyorsun. Tebrikler, helal olsun. Ben çok kelime biliyorum ama Helal ya. Polonya Türkçe kelime aynı şey. Torba. Du sen Gördüğün gibi. yeah. Söylüyorsun. Torba is torba. Torba. mu? En Polonez torba. Ha. Kalorifer. Polonez kalorifer. Moment. Bilet, tramvay. Tramvay. Vişne. Fasulye. Aa şaşırtıcı. Okay, Turkish karpuz. Polonez arbuz. Karpuz. K yok sadece. Moment haraç para. Aynı şey. Moment Bayağı var mı? ekran. Aynı şey. Polonya arkadaş var mı? Yok. No. Ask Polish people what is torba, what is tramvay, what is kalorifer. Aynı şey. Torba. Pol. Yani diğerleri Latinceden geçmiş olabilir ama fasulye nereden? Şapka. Şapka. Mesela fasulye Ama nereden Rusça geçmiş? şapka. Aynen. O mesela geçmemesi gerekiyor Latince. Türkiye yani etkisi var. Ich habe dir jetzt gerade gesagt, alle Wörter, die auf Polnisch und auf Türkisch Diğer gleich kapılarına klingen. kadar Und die haben dayanmış dieselbe sonuçta. Bedeutung. Heizung. Tiraspol'de hoşumuza giden bir başka detayla markette gezerken karşılaştığımız Türkiye hayranı biriyle yaptığımız sohbetti. Фанатик Манчестер Ines Юнайтед. nerede? Oo. 1903. Kaka. Beşiktaş. Bakabilir miyim? Kara Kara Kartal. 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 1903. Karakartal, Türkiye. Galatasaray. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, da derbi. Fanatik. Türkiye fanatik. My brother very fanatic. Da. La Galatasaray, la. Turkish fanatik futbol. Years, no. 2009. Oo. Çeviren birinin bu. Stadium. 15 yıl. Hayır, Stadium Beşiktaş maçına new- gelmiş. İstanbul'a Ay, gitmiş de. Stadium. Old Stadyum. Da, Eski, o da. eski Вот, stadyum. 2000. İnönü. Вот. Yine 2009. Da. 15 yıl önce. Da, da. Yes, yes, da. How are you? İstanbul, anane. Anneanne. Orada. Anneanne. One, two, three, four, İstanbul. 4. Da. İstanbul çok güzel. Dört. Bravo. I'm sorry, can English? No problem. Turkish, bravo. Tebrik. Bravo. Tebrik ederim. People. Smell. Aha. Güler yüzlü Sfera, insanlar. Sfera. Yardımsever. Güler yüzlü. Are you İstanbul? İstanbul Yes. Total. Total. Yes. Yes. Living. Where are you from? Bro. Trans. Neydi? Buralı. Da. Biraz gidip geri gelmiyor bazen. I'm sorry, sorry. Şino. Transit Evet, from evet. Kişinyov. Yes. Kişi. Yes. Kişilerde mi yaşıyor? Yok burada. Biz Şine. And Komrat. Komrad. Later. Tristi. Tiraspol normal. Tiraspol. Normal. Güzel. Normal. Yes.
Little terasında. Sakin. Sakin. Fight. Hep beton Ya evet, yani, her beton, yer beton bir zengin, iyi yaşamanın getirdiği bir şey ya. Her yere betondan döküyorlar. Bak şuralar mesela. Bak kapamışlar toprakla. Evet. Ama eski yani, yeni değil beton. Bu Evet ülkenin- Sadık hocam anlatın bakalım. Aa, Buranın olayını. buranın olayı, burasının adı neydi? Transdniester. Evet. Evet, şimdi kelimesine bakacak olursak, şu nehrin adı, şu gördüğümüz nehrin adı, göster istersen bana. Böyle Bozkırlığa doğru ilerliyor. Karadeniz'e dökülüyor bu nehir. İçeriye doğru ilerliyor. Bu nehrin adı Dniester. Trans da bildiğiniz üzere geçiş demek. Dniester'i geçiş bölgesi. Yani bu yapma. Sallanıyor mu? Sallanıyor. Sallanıyor. Şu an dikkatimi o çekti. Bu bölgeye Beton işte Dniester. Dniester nehrine geçiş olduğu için o ismi kullanmışlar buraya. Ve böyle bir Sovyet Cumhuriyeti de bu ismi kullanmış. Bu kadar ya. Evet. Şey yapamadım. Teşekkür toparlayamadım. ederiz. Rica Teşekkür ederim. ederiz. Şöyle güzel bir gün batımı geliyor yavaştan. Yemeğimizi yedik. Güzelce konaklayacağımız yere doğru gideceğiz. Burada konaklama çok pahalı, yemek çok pahalı. Taksi yok, Yandex.Go uygulaması. Bilmiyorum, birazcık zorlandık açıkçası. Yani biz kişinin evden sonra ufak yerlere gittikçe biraz daha fiyatların azalacağını düşündük. Ama tam tersine merkezi yerde fiyatlar daha ucuz geldi bize. Şimdi konaklayacağımız yere doğru gidiyor olacağız. Fiyat olarak nispeten uygundu. 500 Moldova lirayı ödeyeceğiz toplamda 5 kişi. Bakalım nasıl bir yerde kalacağız. Yavaştan yola doğru çıkıyoruz.